Sergen Yalçın'dan milli takımla ilgili açıklamalar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan şok açıklamalar. Mourinho'dan Arda Güler'e önemli mesaj. Lionel Messi Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. A milli futbol takımımızın Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki muhtemel ilk 11'i. Milli takımdan haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla başlayalım. Sergen Yalçın milli takım hocası olabilmek için bir başarı kriteri olması lazım. Montella niye hoca oluyor? Ne başarısı var diye de soruyor arkadaşlar. Sizce haklı mı Sergen Yalçın? Sergen Yalçın'a katılmamak bu konuda elde değil arkadaşlar. Çoğu fikrine katılmasam da bu fikrine katılıyorum. Milli takım sonuçta bayağı rütbe isteyen bir yer. Bir şeyleri başarmış olmak gerekiyor. Sergen Yalçın, Montella'nın Orkun Kökçü'yü çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var, söyleyeyim diyor. Milli takımın içinde bir problemler olduğu söyleniliyordu arkadaşlar. Böyle de kanıtlanmış oluyor sanki. Sergen Yalçın'dan Barış Alper'e bir eleştiri geliyor. Ya Barış, sen de saçını öyle yapma. Rizelisin abicim sen diyor. Burada katılmıyorum abi. Hiçbir oyuncunun saçına ve sakalına karışılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bunun kötü futbolla alakası yok. Kesinlikle kötü futbol oynadılar ama bunun saçla başla alakası yok arkadaşlar. Candaş Tolga Işık, yakışmış hocam. Ben beğendim valla. Sen de Rizelisin diyor. Sergen Yalçın'ın cevabı, tamam benim saçım öyle mi? Hocam sende saç mı var? Gençken de yoktu sende saç. Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesinde A milli takım oyuncuları maç öncesi basın toplantısı düzenlemeyecek. Neden düzenlemiyorsunuz abi? Konuşsanıza ya. Konuşacak bir şey kalmadı mı? Konuşun. Jürgen Klopp maç sonu Lionel Messi'yi tebrik etmek için sahaya indi arkadaşlar. Evet, inanılmaz bir performans. Lionel Messi 2 maç 5 gol. Türkiye A milli futbol takımı 2 maç 0 gol. Bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Klopp muhtemelen bir daha Messi gibi bir futbolcu izleyemeyeceğiz diyor arkadaşlar. Katılır mısınız? Ya Klopp, oralarda gezinip durma, gel şu bizim milli takım başına geç abi, gel. Fransa-Irak maçının ikinci yarısı stadyum yakınlarındaki yıldırım tehlikesi nedeniyle yarım saat gecikmeli başlayacak dediler ama arkadaşlar hala bekliyoruz. Saat 2.20'de çekiyorum bu videoyu. Büyük ihtimalle 3 gibi falan başlar o maç. Fabrizio Romano haber yapıyor. Son dakika Alvarez açıklama yaptı. Gizlenmek ya da net olmak istemiyormuş gibi davranmak istemiyorum. Dürüst olmaya çalışıyorum. Atletico yetkilileriyle konuştum ve bence tüm ilgili herkes için en iyisi benim ayrılmam. Rüyamı gerçekleştirmek istiyorum diyor arkadaşlar ve ESPN'e anlatıyor Alvarez. Büyük ihtimalle Barcelona falan olacak diyorlar ama Atletico Madrid'de yalanladı. 500 milyon euroyu veren alır diyor. Sergen Yalçın, Beşiktaş taraftarı bana çok ayıp etti diyor. Luis Figo eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun yanında durmuş. Portekiz milli takımının mevcut durumu hakkında şunları söylüyor efsane futbolcu. Bu oyunculardan bazılarının Ronaldo'yu takımda istemediği açıkça ortada, onu geride tuttuğunu düşünüyorlar. Ama bu ülke için yaptıklarını hepsi unutuyor. Genç Cristiano'nun gol atmak için başka kimseye ihtiyacı yoktu. Maçları tek başına kazandı. Yıllarca Portekiz'i sırtladı. Cristiano Ronaldo Portekiz'dir. Bir efsaneye yakışır şekilde saygı ve veda törenini hak ediyor diyor arkadaşlar. Cristiano ilk kez milli takıma çağrıldığında tüm kıdemli oyunculara saygı duyuyordu. Şimdi ise hiçbir şey başaramamış kibirli çocuklarımız var. Dünya Kupası'nı kazanabileceğimize inanmamızın sebebi o. O herkes için bir ilham kaynağı diyor. Helal olsun Luis Figo'ya. Toni Kroos Instagram'da paylaşıyor. Bu adam insan değil diyor. Gerçekten Messi 40 yaşına geldi. İnsan değil abi. Messi, Tanrı çok büyük ve beni eşsiz anlarla kutsamaya devam ediyor. Süreç devam ettiği müddetçe tüm bunların tadını çıkarmaya devam edeceğiz diyor. Shakira'dan bir Messi açıklaması. Seninle gurur duyuyorum Messi. Ailen, ülken ve tüm Latin toplumu için başardığın her şeyle gurur duyuyorum. Kendine adaman ve kararlılığın herkes için bir ilham kaynağı oldu diyor. Lautaro Martinez Dünya Kupası'nda 8 maç, 0 gol, 0 asist. Ama ondan artisti de yok arkadaşlar. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular Lionel Messi 18 gol, Klose 16, Ronaldo, Nazario 15, Mbappe 14'te 15 yaptı arkadaşlar. Nazario'yu yakaladı. Sıradaki hedef Klose, sonra da Messi olacaktır. Gerd Müller 14, Montaigne 13, Pele 12. Vincenzo Montella Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçında santraforda Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayı düşünüyor. Neden böyle düşünüyor arkadaşlar? Kibirli bir hoca kendisi. Basından etkilenmediğini göstermek için aynı kararlılıkla hiçbir etki göstermeyen Kerem Aktürkoğlu'nu yine santrfor yazıyor. Hem oyuncunun kariyerini tehlikeye atıyor hem de bizi burada sinir hastası ediyor arkadaşlar. Yorumları da sizlere bırakıyorum yorumlar kısmına. Lionel Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu arkadaşlar. Messi rekor kırmaya devam ediyor abi. Grubumuzu lider bitirseydik yolumuz çok açıktı. Yazık oldu arkadaşlar. Son 32'de Bosna Hersek, son 16'da bu iki takım ve çeyrek finalde de son 8 takımda da bu rakiplerden birisiyle karşılaştık.
karşılaşacaktık. Gerçekten çok düşük rakipler var dostlar. Bayağı ilerleyebilirdik. İyi bir yönetim olsaydı başımızda, iyi bir hoca olsaydı bence ve aradaki bazı sorunlu oyuncular bu takıma hiç gelmeseydi bence çok güzel şeyler yaşanırdı ama maalesef olmadı arkadaşlar. Bir sonraki 4 yıl gidebilirsek. Nico Schlotterbeck sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı arkadaşlar. Real Madrid'in transfer listesinden de düştü. Dünya Kupası'nda şu ana kadar kullandığı 7 penaltıdan 3'ünü kaçıran Lionel Messi turnuva tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu arkadaşlar ve en çok penaltı atan oyuncu sanırım. Peter Schmeichel, Messi'nin golü verilmemeliydi. Pozisyonun hazırlanışı sırasında Avustralyalı bir oyuncuya faul yapıldı diyor efsane kaleci. Evet, gelelim o habere. Doğruluğunu tam anlamıyla bilmemekle birlikte arkadaşlar şöyle bir İspanyol sayfası yapıyor ve 20.000 takipçisi var arkadaşlar. Sanırım As gazetesi ya da Marca gazetesinde bir yazar kendisi, okuyalım. Özel bilgi diyor. Mourinho Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki erken eliminasyonunun ardından Arda Güler'e bir mesaj gönderiyor. Kendini kınayacak hiçbir şeyin yok. Maçları izledim ve takımının en iyisi oldun. Bağlantıyı kes ve enerjini topla. Birlikte kupalar kazanacağız diyor arkadaşlar. Mourinho böyle bir mesaj gönderdi diyor. Bu haberi neden verdim arkadaşlar? Birincisi İspanyol bir sayfa, onaylı bir sayfa olması ve 22.000 yüksek bir takipçisinin olması arkadaşlar. Sanırım bir gazetede yazar diye düşünüyorum. Real Madrid'e çok yakın bir sayfa olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir haber var. Bakacağız zaten. Gelişmeleri de göreceğiz. Dünya Kupası'nda attığımız son golün sahibi hala İlhan Mansız arkadaşlar. 2002'den beri son gol değişmedi dostlar. Yıl olmuş 2026. Hala bir gol diye bağıramadık Dünya Kupası'nda, üzücü. 2030 Dünya Kupası için herkesin kabul edeceği ve tartışmayacağı A milli takım ilk 11'i. Kalede Berke Özer, Ozan Kabak, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu. Burada Arda diye birisi var. Kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Orkun Kökçü orta sahanın merkezi. Aral Şimşir, Arda Güler, Can Uzun, Kenan Yıldız. Forvet'te Enes Ünal arkadaşlar. Ne dersiniz böyle bir ilk 11? Ama orta saha çok zayıf gözüküyor tabii ki de bu şekilde. Lamine Yamal kariyerindeki ilk Dünya Kupası golü ardından secdeye gitti arkadaşlar. Cücelerle parti, kadınlarla kızlarla parti, ondan sonra secde. Olmaz böyle. A milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri maçını Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek arkadaşlar. Bu hakem tanımıyorum valla, bilmiyorum ben. Ve bizim ligimizden de hiçbir hakem yok Dünya Kupası'nda. Euro 2028'de şunu kilitleyin bir odaya, sakatlanmasın abi. Sana çok ihtiyacımız olacak Enes. Gerçekten bir sürü de forvet vardı. Kenan Karamanlar var. Serdar Dursunlar var arkadaşlar. Umut Nayırlar var. Yani bunlar pivot santriforlar. Alınabilirdi ya, bilmiyorum. Jose Mourinho Endri'yi çok önemli oyuncu olarak görüyor. As gazetesi yazıyor. Genç yıldızın bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunmuyor arkadaşlar. Kadroda olacak. Zlatan İbrahimovic, Yamal dünyanın en iyi oyuncusu diyor. Katılır mısınız bilmem. Real Madrid Boatti'nin durumunu izlemeye devam edecek. Ancak Lille onu bırakmak için en az 70 milyon euro talep ediyor. Siz oyuncuyu nasıl buluyorsunuz? Beğendiniz mi bu oyuncuyu? Jose Mourinho Real Madrid'e geleneksel bir 9 numara istiyor. As gazetesinin haberi arkadaşlar. Real Madrid'e gerçek bir 9 numara öner bakalım. Montella bugün gerçekleştirilen idman öncesinde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci ile bir süre sağ kenarında sohbet etti. Sizce ne konuşmuşlardır arkadaşlar? Rodrigo kulüpteki herkesin sevdiği bir oyuncu. Onun için bir ayrılık planı yok arkadaşlar. Rodrigo Real Madrid'de kalmaya devam edecek diyorlar. Milli takım Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun hediye edeceği villaları kabul etmeme kararı aldı arkadaşlar. Zaten böyle bir villada yok diyorlar. Haluk Yürekli, Montella, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun milli takımında yola devam edebilir ama benim milli takımımda asla yola devam edemez diyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yapılan açıklamalar, Montella'nın açıklaması. Kader bizden yana değildi. Hakan Çalhanoğlu şanssızlık diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu Cenab-ı Allah nasip etmedi diyor. Bu açıklamaların ne bir futbol terimiyle, ne bir futbol tekniğiyle, ne bir taktiğiyle, yani hiçbir şeyle arkadaşlar açıklaması yok gerçekten. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına akademik bir kariyer olan birisinin geçmesini istiyorum gerçekten. Bunu chatimizde de birisi söylemişti. Oradan da aklımda kaldı. Türkiye Dünya Kupası tarihinde gruplarda elenen en değerli 9. ülke oldu. 474 milyon euro kadro değeriyle arkadaşlar. Buradaki çoğu haberi dünkü yayınımızda, canlı yayınımızda da söyledik arkadaşlar. Herkes canlı yayına gelmediği için videoda da bunları sunuyoruz. Bu arada dostlar, emeğe saygı olarak like attıktan sonra hype hakkınızı kullanırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına geçelim. Çok garip açıklamalar var. Merih'in son vurduğu top içeri girse bugün başka bir şey konuşuyorduk. Yani İbrahim Bey, bu varsayımları bırakmamız gerekiyor. Hacı Osmanoğlu 2 maçta 65 tane şut attı bu takım. Kötü mü oynadı diyor. Evet, kötü oynadı abi. 65 şutun da klibini yapmışlar tek bir
videoda arkadaşlar. Hepsi dağa taşa gidiyor. Yani bununla övünecek kadar kötü mü bizim takım ya? Gerçekten kötüymüşüz. Hacı Osmanoğlu, burası bir kulüp takımı değil. Hocayı gönderip hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız diyor. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değişmiyoruz diyor. Muhabirden de bir soru geliyor arkadaşlar. Montella'yı zaten yolda buldunuz dedi. Ondan önce Kuntz vardı dedi. Ondan sonra da Kemkümet de arkadaşlar Hacı Osmanoğlu siz sanırım benim açıklamalarımı dinlemiyorsunuz falana getirdi orada. Yani garip ve bizi tehdit ediyor arkadaşlar. Milli takımı eleştirenlerin hepsini İçişleri Bakanlığı'na söylemiş. Hepsini hapise atalım diyor. Yani hepimiz hapise girecekmişiz arkadaşlar. Onları eleştirdiğimiz için sizler de ben de hepimiz hapse gideceğiz herhalde. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Allah bize bu turnuvada başarılı olmayı nasip etmedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu, öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyanlar onlar, buraya taşıyanlar onlar ne ya? Zaten Romanya maçı, Kosova maçı bunların hepsi çok kötü maçlardı arkadaşlar. Zar zor geçtik. Zaten Dünya Kupası'na katılmayan ülkeleri tokatlıyorlar arkadaşlar. Yani bütün ülkeler katıldı neredeyse. Çünkü sayıyı arttırmışlardı. Zaten bu sayı artmasaydı biz gidemezdik. Biz bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da diyor. Hoca da kalacak, oyuncular da kalacak, ben de kalacağım diyor arkadaşlar Hacı Osmanoğlu. Ve diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının böyle konuşması size garip geliyor olabilir ama diyor alışmak zorundasınız diyor bize. Bizi destekleyenleri sevindirmek isterdik ama her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Cenabı Allah nasip etmedi diyor arkadaşlar. Yani başarısızlığın şeyi bu mu abi? Ve bizi destekleyenler diyor Türk halkı falan da denmiyor burada, çok garip. Bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşanların neye hizmet ettiğini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bu konuda sadece hak veriyorum. Bizim çocuklar dediğimiz Türkiye milli takımı futbolcuları arkadaşlar. Bunlara öyle hakaret dolu öyle şeyler yapmıyoruz. Onları yerden yere de vurmuyoruz arkadaşlar. Bizim gibi yapıcı eleştiriler de yapmanız gerekiyor. Çünkü ben hiçbir zaman onlara hakaret etmedim. Onları yerden yere de vurmadım. Bazı arkadaşlar beni yorumlarda eleştiriyor görüyorum ama ben Arda Güler'i başka hiçbir yerde eleştirmedim ve milli takım oyuncularımızı arkadaşlar yurt dışında oynarlarken kötü performans sergiledikleri dönemlerde bile arkalarında durdum. Bana ne Real Madrid'den, bana ne Juventus'tan. Ama milli takıma geldiği zaman Arda'yı da eleştiririm, Kenan'ı da eleştiririm arkadaşlar. Herkesi eleştiririm. Onlara hakaret etmeden, onları yerden yere vurmadan. Ama videonun sonlarında da ne diyorum? Bu çocuklar 21 yaşında. Onlara destek olmaya devam edelim diyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri görüyorum yorumlarda çarptırmaya çalışıyorsunuz ama bizi bilen biliyor arkadaşlar. Burada beni izleyen arkadaşlar, canlı yayına gelen herkes biliyor. O yüzden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Şunu da görüyorum. Arda Balon, Arda Balon, Kenan Balon, milli takım balon yazanlar var. Ben bunlara çok güzel bir isim taktım. Hepsi birer hamam böceği arkadaşlar. Hacı Osmanoğlu, hocamıza sahip çıkacağız. Burası kulüp takımı değil. Kulüplerde devamlılık olmadığı için başarısızlık geliyor. 2 gündür hoca isimleri yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla değişmeyiz diyor. The Athletic, Dünya Kupası'nın en kötü takımı olarak Türkiye'yi seçiyor arkadaşlar. Alın size başarı. Euro 2028'de bizi forvetsiz bırakma Enes. Dünya Kupası'nda attıkları gol sayısı Yeşilburun Adaları 2, Curaçao 1, Türkiye 0, Lionel Messi 5. Kevin De Bruyne, İran kalecisi hakkında konuşuyor. Her seferinde onu nihayet yendiğimizi düşündüğümüzde başka bir kurtarış yapıyordu. Bir ara hangi kulüpte oynadığını sordum. Traktör dediklerinde. Stadyuma nasıl geldiğini tarif ettiklerini sandım diyor. Evet arkadaşlar, inanılmaz kurtarışları vardı. Kalecinin 9.3'lü oynamış. Vincenzo Montella ABD maçı için ilk antrenmanda denediği kadro sızdırıldı arkadaşlar. Paraguay maçı kadrosunun aynısı, ilk 11'in aynısı, sadece Ozan Kabak eklenmiş buraya. Portekizli yorumcu Nuno Travassos, Cristiano Ronaldo ilk 11'de olmamalı. Gonçalo Ramos oynamalı diyor arkadaşlar. Biz Kerem'i eleştirdik diye bize söylemedikleri şey kalmadı. Adamlar Ronaldo'yu eleştiriyorlar. Ronaldo eşittir Portekiz arkadaşlar. Alessandro Bastoni Real Madrid'in listesindeki başka bir stoper adayı arkadaşlar. Schlotterbeck sakatlandığı için Bastoni hedef. Kaya Çilingiroğlu milli takıma diyor. Madem bu kadar üzgünsünüz, aldığınız paraları şehit anneleri için bağışlayın. İnsanlar samimiyetinizi görsün diyor. Katılır mısınız? Güncelleme FIFA Dünya Kupası resmi logolarını yeni duyurdu. Lionel Messi ilk maçta rakibin Aşil tendonuna basıyor ama kart görmüyordu. Messi kim diye bir şey yapmış adam, buraya yazı yazmış taraftar ve Messi de kim olduğunu göstermiş onlara. 100 yıllık Messi fanı diyor. Messi hayranı diyor arkadaşlar. Messi'ye uzaylı diyorduk ama çetemizden birisi de teyzeye uzaylı demiş. Orada bayağı gülmüştük ya. Atletico Madrid'den açıklama: Barcelona'nın Alvarez'i satın alabileceği hiçbir rakam yok. Barcelona'ya transfer olmayacak. 500 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderler ya da anlaşma olmaz diyor. AS gazetesi yazıyor. Shakira Arjantin Avustralya maçında arkadaşlar, gününde fotoğrafı olsun.
Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız sizler de canlı yayınlara gelebilirsiniz. 20.000 abone olmak istiyoruz. Abone olmak ücretsiz. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.